Herkese merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size sadece 2 günde bitirebileceğiniz bu üzerimdeki kolay kazağı anlatacağım. Videoda farklı renkte bir kazak ördüm. Çünkü bu kazağı önceden örmüştüm. Instagram'da paylaşmıştım. Şuraya koyarım Instagram'da paylaştığım fotoğrafı. Ve siz de inanılmaz beğendiniz. Çok güzel yorumlar aldım. Bize de anlatır mısın? Beraber de yapalım. O zaman tabii ki anlatırım. Yapalım beraber. Farklı renklerde sizin için de çalıştım. Bugün beraber bu üzerimdeki kolay kazağı yapacağız. Yine misinalı şişlerle dikişsiz bir şekilde üzerinize giyip deneyerek yapacağız. Şu kol kısmını vesaire, yani tamamen hiçbir yerinde dikiş yok. O yüzden hangi bedene yapacak olursanız olun başlangıcınız aynı. Sadece bedeni daha büyütmek için şu kısmı daha uzun yapıyorsunuz. Atıyorum 44 beden kazak yapacaksınız. Bunu siz benimle aynı şekilde değil de biraz daha artırmaya devam etmeniz gerekiyor. Ben beden olarak 36 beden small giyiyorum genelde. Ama bu bakın bayağı bol benim için. Ben kazaklarda oversize seviyorum. Yani bu kazağın benim üzerime şöyle durmasını istemezdim. O yüzden eğer benimle aşağı yukarı aynı bedendeyseniz benimle aynı sayılarda yapabilirsiniz. Size de tam olacaktır. Bu kısmını ben bu kazakta crop çalıştım. Ama diğer yaptığım kazakta biraz daha uzun yapacağım ve taytlarla vesaire kombinlemek de kolay olsun diye. Siz de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Beni Instagram üzerinden takip edebilir. Günlük ve anlık paylaşımlarımı oradan görebilirsiniz. Bu arada yaptıklarınızı da benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın lütfen. Takıldığınız yerler olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Umarım siz de benim kadar çok çok seversiniz. Bu videoyu yılbaşı tatiline aslında yetiştirmek istemiştim. 4 günde örersiniz diye. Ama mümkün olmadı. O yüzden şimdiden bunun için özür diliyorum. Artık hafta sonu yasakları devam ediyor şu an için en azından. Zaten 2 günde bittiği için birkaç gecede veya hafta sonu olarak yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi çok uzatmadan lafı, gelin yapmaya başlayalım. Kazağı yapmaya başlayalım. Yakadan başlayacağız. Artırmaları buralardan yaparak bir güzel kazağı yapıp bitireceğiz. Yani kazağın üzerine göstereceğim, zaten ekstra bir şey yok. İpim bu benim. Bakın şu şekilde. Ama siz nakos spagetti kullanabilirsiniz. İkisi aynı ayarda. İp. Şuraya gelin. Şimdi kaç ilmek başlayacağız? 10 numarayla öreceğim. 40 ilmek başlayacağım. 40 ilmekten bir ters bir düz lastik yapacağım. Daha sonra da şu şekilde artırmalara başlayacağız. Şimdi ilk önce normal 40 ilmeğimizi atalım. Ben bu şekilde misinalı şişler kullanıyorum. Bu arada Kinit Pro'nun bütün şiş hangi serisi olursa olsun şiş ve misinaları birbirine uyuyor. Bu senfoni serisi mesela, ama misina diğer şiş setimin misinası, bakın sarı çünkü zaten. Bu şekilde uyuyor. Şu an boşta olan 80 santim misinamı taktım. Oradan buradan çıkararak yakayı yapacağım artık. Kısa misinalarım şu an dolu. Bu şekilde misinaya ilmek atarak başlayacağım. Şimdi bunu hemen takalım. İpimi hazırladım. 40 ilmekle başlayacağım. Ben genelde lastikleri 1 milim küçük şişle yapıyorum. Ama siz aynı şişle de yapabilirsiniz. Benim elimde olduğu için kullanıyorum. Ama mecburi değil. Şimdi bu şekilde ilmeği çok sıkmadan atıyorum. Yani şöyle iyice sıkıştırmıyorum çekip. Ve ilmek atmanın detaylı gösterdiğim bir videosu da var zaten YouTube kanalında. Bu şekilde 40 tane ilmek atacağım. Şöyle. Şimdi bunu örmeye başlayacağız. Misinama biraz daha kısa bir misina taktım. Ters düz bir yaka kısmını yapacağız. Ama bunu yaparken
Şimdi düzleri farklı alacağım. Bir de misinanız öreceğiniz şeyden uzun olduğunda bu şekilde sağından solundan çıkararak o şekilde döndürebilirsiniz. Yoksa misinanın bir ucu bir ucuna ulaşmıyor. İlk ilmeğimi düz alacağım ama düzü normalde şu şekilde alıyorum. İlla bunu böyle yapmanıza gerek yok ama ben bu şekilde yapacağım için ilk sırada sadece bu arada lastik için geçerli. Bunu normalde şu şekilde düz öreceğim. Şu şekilde normal. Ama böyle yapmayacağım. Lastiğimin daha düzgün olması için bakın. Bunu şu şekilde düz olanı ters çevirip takıyorum şişe, o şekilde örüyorum. Ve buraya bu ilk ördüğüm şişe şu mavi yer belirleyiciyi takıyorum. Bu benim sıra başlangıcım. Çünkü farklı renk ip koyarken vesaire burası bizim sıra başlangıcımız, belli olması gerekiyor. Tersi normal bir şekilde ters örüyorum. Bakın düzü şu şekilde, şişle nasıl yapacağınızı da göstereyim. Şişimi normalde bunu şöyle örüp geçeceğim. Siz o şekilde yapabilirsiniz. Ama benim gibi yapmak isteyenler için farklı bir lastik yöntemi. Bakın alttan bunu buraya takıyorum. Bunu buradan aldım. Çevirdim. Geri şişe taktım. Bu şekilde yaptığınızda lastiğiniz daha düzgün ve güzel gözüküyor. Eğer zorlanırsanız siz şişle çevirmekte aynı şeyi parmağınızla da yapabilirsiniz. Mesela şimdi bunu düz öreceğim. Çevirmem gerekiyor ya, bakın. Çıkardım, yönünü değiştirmeden parmağımla çevirdim ve yönünü değiştirmeden. Bakın buna dikkat edin. Geri taktım. Normal düz örüyorum. Yani aslında normal düz örüyorum. Sadece ilmeğe şöyle bir takla attırıyorum, düz ilmekleri o şekilde örüyorum. Ve bunu sadece bu sırada yapacağım. Diğer düzlerde takla attırma falan yok. Bu lastiğin şu başlangıç kısmının daha güzel olması için. Şimdi ben bunu bu şekilde ters düz olarak öreceğim. Bu benim dediğim gibi yakam. Bunu istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Mesela siz boğazlı kazak yapmak istiyorsunuzdur. Boğaz uzunluğu olana kadar, hani boğazı katlayacak mısınız veya balıkçı yaka gibi biraz daha uzun yapmak isterseniz ona göre burayı yapabilirsiniz. Ben yine bisiklet yaka yapacağım. Boğazlı kazak çok fazla sevmiyorum. O yüzden biraz şöyle 2-3 sıra bunu örüp geleceğim. Şimdi bir sıra ördüm. Bir sıra ördükten sonra örgünüz rahatlayacak zaten birazcık. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şu başlangıcınızda ben kaynaştırma ilmeği yapıp uğraşmadığım için şurada şöyle bir boşluk olacak. Bu normal. Bu ördükçe geçiyor. Sonra üst kısmını şurada kalan iple, benimki biraz kısa kaldı bu sefer ama bununla orayı kaynaştırıyoruz zaten. Şimdi bir sıra düzleri takla attırarak ördüm. Daha güzel bir lastiğim oldu. Dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu opsiyonel. Şimdi normal bir düz, bir ters, takla falan yok. Bu şekilde örüyorum. Ve her zaman bakın düzle başladım, tersle bitiyor. Ve şu benim yeni sıramın ilk ilmeği. Yani şuraya kadar ördüğümde bir sırayı tamamlamış oluyorum. Bunu karıştırmayın. Bu şekilde yakamı olmasını istediğim uzunluğa gelene kadar yapacağım. Daha sonra ayırmalara başlayacağız. Şimdi ben bunu bu şekilde bir düz bir ters istediğim uzunluğa gelene kadar yapıyorum. Şimdi bu şekilde 4 sıra ördüm ben yaka kısmını. Bakın yeni sıramın ilk ilmeğindeyim. Ve ben bu sefer renk geçişimi buradan başlamak istiyorum. Yani yaka burada renkli kalsın ve alt tarafını biraz beyaz yapmak istiyorum. O yüzden direkt beyazla öreceğim. Şu arkasını sonra sabitleriz. O yüzden onu dokunmayacağım. Şu sıra başlangıcımız bizim sırtın ortasında kalacak şekilde yapıyoruz. 1 2 3, artık hep düz örüyorum. 4 şu şekilde. 1 2 3 4 5. 5 tane ördükten sonra bir tane daha örüyorum. 6. 5 tane benim sırtıma ait ilmek. 6. benim artırma yapacağım yer. Buraya bir tane pembe taktım. Bunlar benim kol artırmalarım yapacağım yer.
O yüzden aynı renk yer belirleyici takıyorum. 2. 3 ilmek kolların reklam kol olan kısımlarında olacak. Yani 3 ilmeğin ilkine ve sonuncusuna bundan takıyorum. 4 tane şu 3 ilmekten ayıracağız. Şimdi şu 5 ilmek sırta ait. Burada kol artışını yapacağımız yer. Yani şu ilmekten önce ve bu ilmekten sonra artırma yapacağız. O yüzden pembeler kol artırması. 3 ilmeği ördükten sonra 4 ilmek daha örüyorum. Bu da omzunuzun üstüne gelecek yer. 2 3 4. Bu da omzunuzun üstüne gelecek 4 ilmek. Şu 2 ilmeği de öreyim. Bu da ön tarafa denk gelecek kol artırması. Buna da takayım. Şimdi bunun ilkine de taktım ve misinamı kaydırmam gerekiyor. Şimdi şuradan şöyle kaydırıyorum. 3 tane olacağı için 2 tane kalmıştı en son şişte. Şimdi bir tane daha öreceğim. Ve oraya da yani üçüncüye de pembe taktım. Şimdi ön tarafa geçtik. Yani omuzdan ön kısma geçtik. Bu da yine kol artırması. 10 ilmek örüyorum dümdüz. Burayı böyle detaylı göstereceğim ki karıştırmayın. Burayı yaptıktan sonra gerisi kolay zaten. Dikkatli bir şekilde artırmaları yaparak devam edeceğiz. Orada bir şey yok. Şöyle 2, 4, 6. Bu arada bu yaka başlangıcı hangi beden olursanız olun aynı ilmekle başlayacaksınız. Koltuk kısmını keseceğiniz yer değişecek. Onu zaten ölçerek yapacaksınız. Göstereceğim. 2, 4, 6, 8, 9 tane örmüşüm. 10. Bu da bizim önümüz. Ön kısmı bu 10 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 10 tane var. Yine kol ayrımı olan 3 ilmeğin ilk ikisini ördüm. Tığda 2 tane kalmıştı çünkü. Tığ diyorum ya nasıl alıştıysam. Şimdi yine kaydıracağım şişimi. Şöyle kaydırıyorum. Evet. 3 tane olması gerekiyor. O yüzden bir tane daha örüyoruz. Üçüncüyü. Aynı renk takarsanız karıştırmazsınız. Buna dikkat edin. Bence bir püf noktası. Şöyle taktım. Şimdi yine omuz kısmına, diğer omuz kısmımıza geldik. Omuz için 4 ilmek bırakmıştık. 1 2 3 ve 4. 4 taneyi ördüm. Bu bizim diğer omzumuz. Şimdi 3 ilmek daha öreceğim. Bu da dördüncü kol artırma yeri. Şu şekilde. Dördüncü kol artırma yeri. Oraya da şu ikisini takalım hemen. Bunları örgü boyunca çıkarmayacağız. Kazak bittikten sonra çıkaracağız bunları. Bunlar hep kalacak. Yer de değiştirmeyeceğiz. Buradan zaten takip edebiliyorsunuz. Geriye ne kaldı? Sırtın 5 ilmeği. Ön ve arka 10 ilmekten oluşmuştu hatırlarsanız. Sırtın 5 ilmeği kaldı. Onu da örerek sırayı tamamlıyorum. Böylece ayırmaları da yapmış oldum. Şu şekilde. Şöyle bir çıkaralım. Şişimi çıkarıyorum. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi 10 numaralı şişe geçeceğim. Benim 9 milimler vardı burada. Onları çıkaracağım. 10 milimleri takacağım. Ve kazağı yapmaya başlayacağız. Şöyle bir netleyelim. 10 milimleri takıyorum. Şimdi başlayalım. Yeni sıramın ilk ilmeği. Bakın buradan bunu takip edebiliyorsunuz. Bunu normal düz örüyorum. Ve arkadan şunu da şu beyazı da biraz çekiyorum. Onu en son düğüm atıp sabitleyeceğiz. Şimdi artırmayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bunları normal örüyorum. Pembe ilk pembe yer belirleyiciye kadar normal ördüm düz.
arada bu misinalılar gevşeyebiliyor. Ona da kontrol etmek gerekiyor. Şimdi normal düz ördükten sonra bakın şurası şu 3 ilmek kol ayrımıydı. Buraya şu şekilde artırma yapıyorum. Bakın şöyle artırma yapmıyorum. Şu şekilde artırma yapıyorum. Ve bu 3 ilmeği örüyorum. Bu 3 ilmeği isterseniz birbirine dolayarak orada bir saç örgüsü şekli de verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sonra şu 3. ilmeği ördükten sonra bir artırma daha yapıyorum. Aynı şekilde ve diğer 4 ilmeği örüyorum. Aslında mantık şu. Bu işaret koyduğum 3 ilmeğin öncesinde ve sonrasında artırma yapıyorum. Bakın dalgınlıkta az kalsın örüyordum orayı da. Bakın yine 3 ilmeğe geldim. Ne yaptım? Artırma yapıyorum. Ve 3 ilmeği bu şekilde örüyorum. Şöyle. Daha sonra yine artırma yapıp şuradaki 10 ilmeği öreceğim. Bunun için yine bir kaydırma yapıyorum. Şu an misinam örgümden uzun olduğu için bu şekilde kaydırarak örmek gerekiyor. Siz tek renk de yapabilirsiniz. Ben farklı olsun diye yine bir bu kısmı bu sefer lastik ön plana çıksın diye bu şekilde yaptım. Beyazla yapıyorum. Şimdi artırmamı yaptım yine ve sonraki ilmekleri örüyorum. Ta ki bir sonraki pembelere gelene kadar. Şimdi ben bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Pembelerde artırmamı yapacağım. Ve şu mavi ilmeğin olduğu yere kadar geleceğim. Bir sıra artırmamızı yaptık. Bakın mavinin olduğu yere geldim. Eğer kafanız karışıyorsa pembeler sabit kalsın. Maviyi böyle ilerletebilirsiniz. Ama böyle takip ettiğinizde zaten belli oluyor. Şimdi bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra artırdıklarımızı öreceğiz. Yani şu an bir sonraki sırayı örüyorum. Ve bakın artırma yaptığım yere geldim. Burayı da düz örerek geçiyorum. Yani artırma yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bütün ilmekleri dümdüz örüp geçiyorum. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Bir sıra artırma yapacağım. Bir sıra artırdıklarımı öreceğim. Bakın bu artırdığım ilmek zaten böyle belli oluyor. Onu da normal düz örer gibi düz örüyorum. Düz örer gibi değil, düz örüyorum zaten. Bu şekilde devam edecek. Bu ne zamana kadar devam edecek? Ta ki bu sizin koltuk altınıza gelene kadar. Yani bir sıra artıracağım, bir sıra artırdıklarımı öreceğim. Ve şu. Bakın şurada aradaki 3 ilmeklerimiz burası. Şurası sizin koltuk altınıza gelene kadar devam edecek. Bunu nasıl anlayacağınızı da göstereceğim. Şimdi ben oraya kadar bunu öreceğim. Renk değiştirmek istediğinizde ben muhtemelen değiştireceğim. Renk değişimlerini sadece şu sıra başlangıcının olduğu yerde yapıyoruz. Bakın şurası sıra başlangıcımız. Orada renk değişimlerini, geçişlerini yapacağım sadece. Çünkü yeni sıra oradan başlıyor. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın artırma işlemini yapa yapa artık kazak boyutumuzun benim kendi bedenim için olay yerine geldik. Eğer 36, 38 veya daha küçük bedenlerdeyseniz bu aynı malzemelerle bu kazak boyu size de olacaktır. Ama daha büyük bedense 40-42 gibi biraz daha siz ekleme yapmaya devam edebilirsiniz. Bunu zaten giyeceksiniz. Buradan giyiyorsunuz. Şu koltuk altınız birleşiyor mu rahat bir şekilde bir tutup bakıyorsunuz. Olduysa tamamdır. Bakın şurası sırt kısmıydı. Bu maviyi koyduğum yer. Ve şu kısım bizim kolumuzdu. Yani şurada 3 ilmek ayırmıştık. Onun sağından ve solundan. Buradaki 3 ilmeğin sağından ve solundan ekleme yaparak kol kısmını ve önlere ekleme yapıyorduk. Şimdi bu 3 ilmeğin arasındaki ilmek 34 ilmek olacak. Benim kolum için bu yeterli oluyor. Bakın şuradaki 3 ilmek eklediğim ilmek. Bakın bunu saymıyorum. Buradan itibaren 3 ilmeği ayırdıktan sonra sayıyorum.
Ta ki diğer 3 ilmeğe kadar, bakın şuraya kadar, burada 34 ilmek olacak. Bu şekilde yaptığımda benim için bunun bedeni uygun olmuş oluyor. Ve şuradaki 3 ilmeği gövdeye ekliyoruz. Kola değil. Yani şimdi ben şu 3 ilmeği öreceğim. Şöyle 1, 2, 3. Bakın ekleme yapmadım. Çünkü şu an 34 ilmeğim var. Ekleme yapmadım. Buradan itibaren kol kısmına bir adet misina geçireceğim. Misinayı geçirirken de misinalı şiş setinin en sevdiğim tarafı şu. Şöyle içinde plakalar oluyor ve bunlar bunun vidalı kısmına bu şekilde geçiyor. Bunu ben bu koldaki 34 ilmeğe geçireceğim ki daha sonra rahat rahat örebileyim diye. Bakın direkt hiçbir şey yapmıyorum. Direkt bu şekilde buraya geçiriyoruz. Şu şekilde. Ucuna da bunu taktığım için şu aparatı, bu buradan çıkmayacak. Direkt 34 ilmeğimi geçiriyorum. Dediğim gibi siz 40-42 veya daha yüksek beden için yapacaksanız başlangıç aynı. Sadece siz bir süre daha artırma yaparak kazağın bedenini büyütmeniz gerekiyor. Kafanızı karıştıracak bir şey yok. Kol ayrımı aynı şekilde olacak. 3 ilmeği beden ekleyeceksiniz. Kolunuza olana kadar bu artırma işlemine devam edeceksiniz. Şöyle. Şimdi ben bunu bu şekilde geçireceğim. Bakın geçirdim 34 ilmeği. Buradaki 3 ilmeği de geçirmiyorum. Artırma yaptım. Yakadan itibaren ayırdığımız 3 ilmeği geçirmedim. Geçirdiğim misinanın diğer ucuna da plaka taktım. Bunun güzel tarafı, bu plakaları çıkarıp buraya iğneleri takarak, şişleri takarak direkt örmeye devam edebileceğim. Şimdi bu kol bu şekilde kalıyor. Bakın kol kısmını ayırmış olduk. Bu kol bu şekilde dururken ben şuradan gövdeyi örmeye devam edeceğim. Ben yine kafama göre çizgi çizgi yaptım. Renk geçişinde bir şey yok. Alıp örmeye devam ediyorsunuz. Arkadan da iğneliyorsunuz. Bakın direkt şuradan şöyle. Şu şekilde gövdeyi örmeye devam edeceğim. Diğer kol ayrımına gelene kadar bu şekilde gövdeyi öreceğim. Şuradaki 3 ilmeğe gelene kadar buradaki 3 ilmeği de öreceğim. Şuradaki ayrım yaptığımız 3 ilmeği de öreceğim. Yine oraya bir misina geçireceğim. Şimdi ben oraya kadar yapıp geliyorum. Bakın diğer kolun 3 ilmeğini de ördüm buradan. 3 ilmeğini ördüm. Burayı karıştırmayın. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi ucuna yine plaka taktım. Bir başka misinamı buraya geçireceğim. Misinanız yoksa ip de geçirebilirsiniz. Fark etmez. Ben elimdeki malzemeleri kullanıyorum sonuçta. Şimdi aynı şekilde buraya da bu misinayı bu şekilde takıyorum. Şöyle takacağım ve gövdeyi örmeye devam edeceğim. Şimdi ben bunu takıp geliyorum. Bakın diğer kol kısmına da plakasını taktım. Bu kolda bu şekilde misinasını geçirdim. Yine 34 ilmek var. Bakın 3 ilmeğe geçirmedi. Ona dikkat edelim. Bu kolda geçirdikten sonra aynı şekilde gövdeyi örmeye devam ediyorum. İsterseniz ilk önce gövdeyi bitirip sonra kola geçebilirsiniz. İsterseniz de ilk önce kolları bitirip sonra gövdeyi örmeye devam edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama şöyle bir avantaj var. Eğer ipiniz bol değilse, yani bir sürü ipim var kesin yeter demiyorsanız veya ne kadar yeteceğinden emin değilseniz ilk önce kolları yapmanızı öneririm. Çünkü kolları bitirdikten sonra, bakın şöyle yapalım. Kolları bitirdikten sonra şöyle yapalım. Şu şekilde kollar. Eğer ipinizin ne kadar yeteceğinden emin değilseniz ilk önce kollarını yaparsanız, daha sonra gövdesini yaparsanız emin olmuş olursunuz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Gövdeyi yapıyorsunuz. Acaba
gövdeyi ne kadar uzun yapsam, biraz daha yapsam kalan ip kollara yeter mi gibisinin aklınıza soru işareti oluyor. Ama ilk önce kolları yapıp rahat rahat bitirirseniz kalan ipin tamamını gövdede istediğiniz gibi rahat rahat kullanabilirsiniz. Daha uzun kazak, taytlarla giyilebilecek şekilde. Veya diyelim az kaldı, crop bir kazak olabilir. Ama kollarının kısa olması gibi bir şey yok. Yani kısa kollu kazak yapmayacaksınız eğer, kollar tam normal kazak kolu olmak zorunda. O yüzden bu şekilde yakadan başlamalılar da benim size önerim ilk önce kollarını bitirmeniz. Daha sonra gövdeye kalan iplerin tamamını veya artık ne kadar kullanacaksanız kullanmanız şeklinde olacak. Bu şurası bu arada ben kazağın tersi olacak. Burada artık bir şey yok. Şimdi benim kazağım bu şekilde hazır dediğim gibi. Şimdi ben ilk önce kollarını yapacağım. Kolları bittikten sonra gövdesini yapacağım. Ben farklı olsun diye yine biraz beyaz, biraz renkli, biraz siyah beyaz böyle farklı farklı renk geçişi yaptım. İster tek renk yapın, ister birkaç renk karıştırın, fark etmez. Ben şimdi ilk önce kollarını yapıp bitireceğim. Daha sonra da gövdesini yapmaya devam edeceğim. Kolları yaparken de dediğim gibi ekstra bir şey yok. Sadece kolun başlangıç sırasını, mesela gövdenin başlangıç sırası burası. Hatırlarsanız şu ilmek, işaret taktık oraya. Kolun başlangıç sırası olarak da tam koltuk altındaki şurayı kabul ediyorum. Yani şöyle geldiğinizde bir sıra olmuş oluyor böyle. Buraya da bir yer belirleyici takabilirsiniz. Farklı renk geçişi yapacaksanız. Şu arada küçük bir delik kalıyor. Kol ve gövdeyi ayırmamızdan dolayı. Bunu en son arkadan kazağın içerisinden aynı kendi ipiyle dikerek kapatıyoruz. Öyle delik kaldığında acaba yanlış mı yaptım diye aklınızda soru işareti olmasın. Şimdi ben bunun kollarını yapacağım. Kollarının lastiğini yaparken yine size göstereceğim. Bu arada kolda hiç eksiltme yapmıyorum. Direkt 34 ilmeği öreceğim. Ve ucuna da lastik yapacağım. Kollarda eksiltme yapmayacağım. Gövde de aynı şekilde eksiltme yapmayacağım. Gövde ilmeğini sayıp uğraşmadım açıkçası. Zaten benimle aynı sayılarda yaparsanız aynı ilmekler olacaktır. Şimdi ben kolları yapıp geliyorum. Evet, kazağımızı ben ördüm biraz. Bu kısmı da biraz ördüm. Bakın hiçbir şekilde anlattığımdan ekstra bir şey yapmadım. Şurayı biraz ördüm. Hala misinası üzerinde örmeye devam edeceğim. İpini koparmadım. Ama videoyu hızlı yükleyebilmek adına ilk önce bir kolunu bitirip lastiğini göstermek istiyorum. Şu an bir kolunu bitirdim. Bunu giyip denedim. Giyip denedim. Şuralara falan geliyor kolum şu an, bu kol. Bu kısmı da şöyle bir lastik yapmak istediğim için buraya kadar ördüm. Bu tamamen lastik boyunuza bağlı. Siz daha küçük lastik yapacaksanız buraya kadar örersiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi buradaki şişleri de 9 milimle değiştirdim. 1 milim küçükle değiştirdim. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben daha sık olsun diye. Ve farklı renklerde yapmayı sevdiğim için. Şimdi kolu renkli ana rengimle ördüm, buralarda kullandığım, bakın. Şimdi bu da sıra başlangıcı. Kolda sadece renk değiştirirken şunu göstermek istiyorum. Sıra başlangıcım tam koltuk altından gelen ilmeğe denk getiriyorum. O şekilde yapıyorum. Mesela bunu da şimdi bu şekilde çektim. Ve şu direkt ekru rengi, kırık beyaz olan şuralarda kullandığım renkle bunu bir sıra düz öreceğim. Şu şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Direkt şöyle örüyorum. Bakın. Şöyle. Direkt bu şekilde düz örmeye başlıyorum. Şu biraz kısa kaldı arkasında. Onu birazcık şöyle bir çekelim. Şöyle bir parça. Sonra bu ipi keseceğim ve ikisini birbirine düğüm atarak bunu da burada sabitleyeceğim. Şimdi bir sıra bunu bu şekilde düz öreceğim. Daha sonra da bir ters bir düz lastik yapacağım. Bakın bir sıra beyazla ördüm. Şimdi şurada bir açıklık oluyor. Onu arkadan düğüm attığınızda kapanıyor. İlk ilmeği düz örüyorum. Şimdi ikinci sıradayım. Lastiğe başladım. Düz ilmeğimi ördükten sonra şöyle bir bunları çekiyorum. Bunları düğüm atacağım. Bir ilmeği düz ördüm. Bir ilmeği de bakın şu şekilde ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar lastiği örmeye devam edeceğim.
Ben bir düz bir ters lastik yapıyorum ama siz isterseniz iki düz iki ters falan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şöyle yakasındaki lastik gibi gözükecek. Ve aynı şekilde gövdesini de aynı şekilde yapacağız. Şimdi ben videoyu hızlı yüklemek adına kol lastiğini gösterip videoyu bitireceğim. Kazağım bitmiş halinde Instagram'dan görebilirsiniz. Diğer kazağımla aynı model zaten, sadece rengi farklı olacak. Bu sefer bel kısmını ayrı ayrı lastik yapmayacağım. Bütün lastik yapacağım. Şöyle bir düz bir ters. Bir sonraki sırada da bakın tersler böyle top top gözüküyor. Tersleri, bunları ters öreceğiz, yine bunları düz öreceğiz. Böylece şuradaki görüntü olacak. Yine kolda da şurada yakadaki görüntü. Aynı şekilde bunu giyip denediğinizde şu kısımda istediğiniz yere geldiyse direkt bir ters bir düz burada da aynı şekilde lastik yapıp kapatacaksınız. Şimdi ben bunu ters düz normal istediğim boyda lastik olana kadar öreceğim ve eksiltme yapmıyorum. Sadece lastik zaten kendiliğinden büzüşüyor ve ben de bir tık sıkı örmeye çalışıyorum lastiği. Sonra nasıl kapattığımı göstereceğim. Şimdi lastiği örüp geliyorum. Evet, bakın bu şekilde lastik kısmını yaptım. Benim için şu boy lastik yeterli. Benimki biraz daha sık olsun diye 2-3 sıra 9 ördükten sonra kalanını da 8 ördüm. 8'i taktım. Ama dediğim gibi bu şart değil. İsterseniz siz birazcık eksiltme yaparsınız. Bu size kalmış. Ben eksiltme yapmayı tercih etmiyorum bu şeyde. Şimdi kesme işlemini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu beden için de aynı, kapatma işlemi daha doğrusu. Şu gövde kısmını da aynı şekilde kapatacaksınız. Bu düz olsaydı, yani hep düz örseydik hep düz kapatacaktık. Bir ters bir düz lastik ördüğümüzde şimdi göstereceğim şekilde kapatırsanız daha düzgün gözüküyor. Bakın ilk ilmeğim düz. İki ilmeği beraber düz örüyorum. Şu şekilde. Çıkardım ve bu ilmeği geri taktım. Bakın. Şimdi bir sonraki ilmeğim de düz. O yüzden bu iki ilmeği yine düz örüyorum. Bu sadece başlangıçta bu şekilde denk geliyor. Çıkardım. Bakın bu ilmek ters. Bir sonraki ilmeğim. Bu durumda ipi öne alıyorum ve bunu geri takıyorum buraya. Bunu ters olarak alacağız. Yani bakın şöyle iki ilmeği birden bu şekilde ters alarak kapattım. Bu ilmek düz olduğu için bunu takıyorum. İpimi arkada normal düz ördüm. Ama bir sonraki ilmek, şunu bir şöyle bir çıkartalım. Bakın bir sonraki ilmek ters olduğu için ne yapıyorum? İpi öne alıyorum. Bunu oraya takıyorum. Şu şekilde ve şu şekilde ortasından batırıp ters örerek kapatıyoruz. Şöyle. Bir sonraki düz olduğu için normal düz kapatıyorum, düz örerek. Yani bir ters bir düz lastik işlemini bu şekilde mesela öne alarak kapatıyorum. Bu şekilde yaptığınızda şu kapanış kısmı daha düzgün bir şekilde duruyor. Şimdi ben bunu aynı şekilde bütün ilmekleri böyle kapatıp geleceğim. En son bu şekilde bakın ne kadar düzgün duruyor. Şu ipimi de şöyle çıkardım, en son ipimi. Bunu da buradan sabitleyeceğim. Şuradaki ilk ilmeği şöyle geçireceğim ve sabitleyeceğim. Şöyle bir etamin iğnesine geçirdim. Bakın ilk ilmeğim şu düz ilmek. Bakın yan yatmış. Oradan geçiriyorum. Daha sonra buradakinin içinden geçiriyorum. Bakın hiçbir şey olmamış gibi düzgün bir şekilde sabitlemiş oldum. Tekrar buradan da şöyle aşağıdan içeri doğru batırarak bunu içeride düğüm atıp kapatacağım. Ve bu şekilde kol lastiğimiz hazır oldu. Bence gayet de güzel oldu. Yine aynı şekilde diğer kolu da yapacağım.
Gövdeyi de aynı şekilde lastik istediğim boyda yapıp kapatacağım ve kazak bitmiş olacak. Tüm detaylarını gösterdim. Takıldığınız yerler olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere.